Hoş geldiniz efendim. Evet, bayram bitmek üzere. Bu gece saat 12'de Kurban Bayramımızı uğurluyoruz. Umarım herkes güzel bayramlar geçirmiştir sevgili dostlar. Rubiye, Nuh, İrem, Nebat, Peri, Nur, Alev, İrem, Özlem, Nebat. Herkese sevgiler. Sesim güzel geliyor değil mi sevgili dostlarım? Yelda, Toprak. Zor bir bayramdı, doğru. Şimdi başlayalım. Toprak demiş ki zor bir bayramdı. Evet, zor bir bayramdı. Biraz kasvetli bir hava esti bayramda. Hatta bugün son geçtiğimiz 2 gün daha da kasvetliydi. Çünkü niye? Gökyüzündeki o gergin açılar aktifleşiyor bu hafta itibariyle. Dün başladı etkileri. Aslında dün başlamadı. 2,5 gün önce başladı. Ve şimdi evet 9 Haziran haftanın ilk günde aslında bitirdik bile sayılır ama bu hafta biliyorsunuz bir yay burcunda dolunay var sevgili dostlar. Ayın 11'inde sabah saatlerinde yay burcunda bir dolunay yaşayacağız ve şimdi toplu olarak hepimiz bu dolunayın etkilerini aslında hayatımızda yaşıyoruz. Bazılarımız fark etmiş, bazıları henüz fark etmemiş olabilir. Çünkü bir takım burç grupları, dereceler etki almayabilir, hissetmeyebilir. Aslında genel olarak dolunayın, yay burcu dolunayın etkileri, güzel etkileri var. Heyecanlı ve adrenalin çok yüksek bu dolunayda. Çünkü niye? Mars'a güzel bir açısı var. Ve Mars'ta tam burada dolunayda Aslan burcu yükseleniyor. Bu arada Mars'ta tam yükselen derecesinde yer alıyor. Evet, bu etkilerle yeni haftaya başladık. Bayramı geride bıraktık. Tabii yaz ayı artık sıcaklar da bastırmaya başladı. Şimdi önce şundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu hafta bizim için astrolojik olarak en tehlikeli bulduğumuz, en zorlu açılarından aslında 3 tanesi aktif bu hafta. Bunların en kritik olanı da Uranüs-Mars karesi. Şu an aktif, bu hafta boyunca aktif olacak. Özellikle de bu bizim böyle dikkat çektiğimiz, özellikle Uranüs-Mars olduğunda genellikle böyle istenmeyen tatsız olaylar, tatsız kazalar açısıdır açıkçası. O yüzden hepinizin dikkat etmesini özellikle rica edeceğim. Bilhassa da tabii ki sabit grup burçlar, 20 dereceler, işte aslanlar, kovalar, boğa burçları bir tık daha dikkat etsinler. Bugünlerde özellikle o derecelerde hele haritalarında sabit grup burçlarda böyle açıları olan arkadaşlar. Neye karşı dikkatli olacağız? Burada Aslan yani Mars Aslan burcunda çok özgüveni yüksek, egosu çok yüksek. Genellikle geri adım atmayan, iddialı bir yapıda. Ama öbür tarafta bir boğa var. Uranüs boğa. Şimdi ikisi sabit ama boğa, Uranüs biraz orada değişim ve yenilik istiyor. Yaşamımıza bunu katmak istiyor. Fakat inat var orada. Boğa yerinden kıpırdamaz. Nuh dediğim peygamber demez bu arada. İkisi de çok iddialı burç. Dolayısıyla bu gökyüzünün temel dinamikleri açısından özellikle doğal afetler bakımından ciddi bir gösterge açıkçası. Diğer taraftan işin ucunda Jüpiter Yengeç burcuna bu hafta geçiyor. İşin en güzel tarafı bu, biliyorsunuz. Çok keyifli bir dönem. Çok duygusal, çok sahiplenici. Duygularımızı çok daha geçmişe taşıyacak. Biraz aile bağlarımızı, aidiyet duygumuzu hepimizin bu arada bir sene boyunca öne çıkartacak. Biraz böyle geçmişi hayatımıza getirecek. Belki bazı şeyler geri gelecek hayatımıza. Bu da bir olasılık bu arada, unutmayın. Çünkü bugünden itibaren Merkür de Yengeç burcuna geçti. 26 Haziran'a kadar da Merkür Yengeç burcunda. Şimdi bu hafta biraz hayal kırıklığı olabilir sevgili dostlar. Özellikle önümüzdeki çarşamba günü, perşembe günü, pazar günü zor günler. Biraz hayal kırıklığı olabilir çünkü Merkür hem Satürn'e hem Neptün'e kare yapıyor. Öncü burçlar sahnede. Dolayısıyla aramızda eğer Yengeç, Koç varsa
Özellikle en çok etkiyi alabilirler onlar. Otoriteden ret diyelim. Bazı imkansızlıkları getirebilir. Düşündüğünüz, planladığınız bir konuda, bir projede yanıldığınızı görebilirsiniz. Aldatma ve aldatılma ya da işte hayal kırıklığı gibi bir açıdır ve bunu daha çok duygusal olarak çok içselleştirdiğiniz konu ve kişilerden yaşayabilirsiniz. O yüzden dikkat edin. Alım, satım, ticaret işlerine, yazılı sözlü, banka, işte evrak işleri, tapular, senetler, ev, aileyi ilgilendiren mesela gayrimenkuller. Bu alanlarda aile içinde de bazı çıkmazlara girebilirsiniz. Benzer durumları yaşayanlar çok olacaktır. Çünkü yengeç dönemi tamamıyla aile kavramını güzel etkili olacak. Bakın bunlar geçtikten sonra önümüzdeki hafta gerçekten farklı bir atmosfere gireceğiz ama bilhassa ayın 20'sine kadar, hatta 21'ine kadar diyebilirim, zorlu etkiler biraz bizi yoracak sevgili dostlar. Şimdi dolunay var. Bu yay dolunayı tabii başta yay ne demek? Bir kere önce onu söyleyeyim sevgili dostlar. Yay demek uzak hedeflerimizle ilgilidir. Ve yay çok heyecanlı bir burçtur. Yayda bir dolunay, bir de Mars'tan güzel açı alıyor. Bu arada Mars da Aslan burcunda, gerçekten libidosu yüksek, heyecanı yüksek. İnsanın içi içine sığmaz. Çok heyecan vericidir, dürtüseldir. Hemen yapmak ister, hemen koşturmak ister. Belki de uzak gördüğümüz hayallerimizi bize getirebilir de. Böyle etkisi de var. Hakikaten güzel etkileri de olacak dolunayın. Ama dışarıdan müdahale çok dolunaya. Şimdi en çok tabii yaylar etki alacaktır. Yay, eğitim, öğrenim, seyahat, başka ülkeler, başka kültürler, akademik konular, akademisyenler, siyaset, din, inançlar, felsefi konular, yabancı kültürler, özellikle yabancı din ve inançlar üzerine çalışan bir burçtur. Diğer tarafta bakın, yayı yöneten bir gezegenimiz var ki Jüpiter'dir bu. Ve Jüpiter 10 Haziran'da, yani tam bu dolunay esnasında Yengeç burcuna geçmiş olacak. Şimdi burç yorumlarınıza geçeceğim ya, bakın bu çok farklı bir deneyim olacak. Yarın gece de çok önemli bir canlı yayın daha yapacağız. Sevgili Pelin Kozan'la, onu da izleyin. Orada 20'sinden sonrayı izleyeceğiz ama bu hafta önce bir atlatmamız lazım tabii ki. Şimdi sevgili dostlar, yay, evet dedik, seyahat ettirecek birçoğumuzu. Mesela seyahat derken birçoğumuza taşınacak bu arada. Göçlerle de ilgilidir. Göçmenlerle çok ilgilidir. Özellikle mesela koçlardan başlayacağım şimdi ben. Bu hafta en çok gündeminizde olabilecek konular diye. İşte seyahat edecek burçlar, Koç ve yükselen burcu Koç olanlar aramızda var mı sevgili dostlar? Bu hafta etkili, ayın 20'sine kadar da bu dolunayın etkilerini hepimiz çok güçlü şekilde yaşayacağız. Peki mesela göç dedik, başka bir yere taşınma dedik, yer değişikliği dedik. Bunlar koçlarda daha çok görünebilir. Evlilik gibi konular ya da böyle uzun vadeli ilişkiler yine koçların gündemine gelebilir. Yay dolunayı ile birlikte. Biraz zor, evet, biraz karışık etkileri var. Yay dediğimiz zaman biraz orada sabitlik de vardır. Karar vermekte zorlanabilir de bazı koçlar. Ama zaten koçların hayatı tepeden tırnağa değişiyor. Satürn burcunuzda. Bir saniye sevgili dostlar, şu klimayı biraz kısalım. Satürn de burcunuzda. Jüpiter gelmiş 4'e yerleşmiş. Demek ki ailesi, kökleri, yaşadığı yer, koçların muhtemelen değişecek, birçok koçun. Çocukları olanların belki çocukları eğitim vesaire gibi yerler olabilir. Bir atama olabilir. Uzun vadede bunun argesini yapacaksınız. Ve diğer taraftan tabii ki Boğa burcunda bir Venüs'ümüz var. Bu da koçların para hanelerinde, finansal konuları da işaret ediyor. Yani alım, satım, el değiştirme, finansal konularda çok büyük sürprizler bekliyor bu arada önümüzdeki günlerde sevgili koçlar sizleri. Bunu da unutmayın. Bu da Haziran sonu tekamül edecek. Böyle ani finansal değişimler, ani kazançlar, yatırımlar gibi konularda gündemlerinde olacak. Şimdi yay dolunayı boğaları biraz değişik etkiliyor.
nasıl etkiliyor? Bir kere duygusal olarak inanılmaz hassas, çok önemli bir süreçten geçiyorsunuz. Venüs burcunuzda, bu sizi koruyor. Bu sizin için mükemmel bir durum. Bunu atlamayın lütfen. Ay sonuna kadar, hatta 4 Temmuz'a kadar Venüs Boğa burcunda. Bu arada şu an burada beni izleyen tüm sevgili dostlarım, hepimiz için şu geçerli bakın. Venüs Boğa burcunda 4 Temmuz'a kadar yaşamımızdaki o çok güzel şeyler olacak dediğim şeyler de gelecek, sürprizler. O biraz daha 15'inden sonraki haftada olacak. Para, dostluk, güven, kalıcı ilişkiler, güzellik, estetik, efendim kendini güzel hissetmek, işte cilt bakımıdır, saç bakımıdır, bazı operasyonlardır. Bunlar için en güzel dönemdeyiz, unutmayın. İlişki başlatmak. Özellikle bu dönemde yeni ilişkilerin başlaması, ki ben şuna inanıyorum, bir yengeç dönemine gidiyoruz. Bugünden itibaren Merkür de yengeç burcuna geçti. Şu da olacak sevgili dostlar. Merkür yengeç burcunda bize nostalji yaşatacak. Geçmişe götürecek bir kere. O yüzden eski ilişkilerimiz de gündemimize gelebilir. Şöyle hatıralar gelecek. Çocukluk anılarımıza gideceğiz. Belki çok eskiden yaşadığımız yerleri kıyaslayacağız, karşılaştıracağız. Gerekirse belki de tekrar bir yerlere gitme isteği duyacağız. Yay dolunayı çünkü göçle de ilgili dedim ya. Bu göç de olabilir. Yani bir yere gitmeyi, yerleşmeyi kesin gözüyle görebilirsiniz. Venüs Boğa'dayken bunları yapmak güzel sonuçlar verir. Bir estetik operasyon, bir botoks, bir sıradan cilt bakımı bile her zamankinden çok daha güzel sonuçlar verecektir. Yani bu gibi konulara alışverişler, giyim, kuşam mesela, estetik, gardırop yenilemek gerçekten çok keyiflidir. Değerlendirin. Yani bu işlemler için en güzel dönem Venüs Boğa dönemidir ve biz onu şu an yaşıyoruz. Şimdi Boğalarda kaldık. Boğalar yükselen burcu Boğa olan sevgili dostlar. Hem bu haftayı hem yay dolunayında Venüs burcunuzda sizi taçlandırıyor. Parlıyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz ve dolunayda finansal konuları gündeminize getiriyor. Borç, ödeme. Hele orada mesela yay burcunda bir yerleşimi olan bir boğaysanız, işte Mars olabilir, Venüs olabilir ya da başka bir gezegeniniz olabilir. Bankalar, krediler, emlakla ilgili konular. Bir de boğaların yakın çevreleriyle ilgili bazı gelişmeler olacak. Yani boğalar kardeşleri, eğitimle ilgili konular, yeni girişimler için böyle bir altyapı oluşturuyorsunuz, haberiniz olsun. Böyle planlar olan boğalar varsa aramızda, önümüzdeki süreç, yani bu ay bitmeden bence muhakkak bir değerlendirin. Eğitim almak, öğrenmek için de gerçekten çok faydalıdır. Ve gerçekten çok fazla seyahat etmeye başlıyor sevgili boğalar. İşte araçlarıyla ilgili, teknolojiyle ilgili, böyle hayatın içinde daha çok olacaksınız. Bir de duygusal bağlarınız çok daha sorgulayıcı biçimde ilerleyecek. Kardeşleri olanlar kardeşleriyle ilgili belki de uzun zamandır özlemini çektiği bir duyguyu sağlayacak bir gelişme olabilir. Efendim, arkadaşlarınız olabilir. Bu anlamda aslında güzel destekler alıyor sevgili boğalar. Sadece finans konularında burada bazı sıkışmalar olabilir. Çünkü boğasınız, unutmayın, Mars Aslan burcunda. Demek ki Mars da Aslan burcunda olduğu için aile, ev, yaşadığınız yerle ilgili de bazı stresli durumları da yaşayanlar varsa bunları da çözebilirsiniz bu arada. Gerçekten hala karar verememiş, tam düzlüğe çıkamamış bir yaşantınız varsa önümüzdeki süreçte bunlar, lütfen bir B planı oluşturun. Şimdi sevgili ikizler, yay en önemli etkiyi size veriyor. Yani yay dolunayı ve bu hafta bunu en güçlü yaşayacak burçsunuz. Çünkü güneş sizde parlıyor, unutmayın. Ve birçok ikizler ikili ilişkilerini tekrar sorgulayacaklar. Bazı ilişkiler tamamlanabilir bu arada özel hayatlarında. İşte evlilikler, flörtleşmeler olabilir. Şimdi burada geçmişten hep bahsettiğimiz için tabii ikizlerde de şöyle bir şey var. Şimdi Jüpiter para evinize giriyor. Ne oluyor? Para evine giren Jüpiter, ki bir sene burada en çok para akacak burç sizsiniz bu arada.
hakikaten en rahat yılınızı geçireceksiniz. Ömrünüzün belki de en rahat senesine giriyorsunuz. Maddi anlamda söylüyorum bunu. Alım satım işleri devreye girecek. Eşte paylaşımlar olabilir. Evlenmeye karar verebilir. Bir ortak iş, proje için bir girişim sağlayabilir. Gelir kaynaklarını yeniden düzenlemek için bazı finansörler bulabilirsiniz. Devlet kaynaklı mesela kredilere başvurabilirsiniz. Tabii ki gündeminizde tam olarak herkesin aynı şey olmayacağına göre, ama ikili ilişkilerde önemli bir dönemece de girdiğinizi düşünmeyin. Şunu da söylemek istiyorum. Burada bir Neptün, bir Merkür karesi var. Dolayısıyla da finansal konularda ikizlerin biraz dikkatli olması gerekiyor. Böyle dalgınlık, iyi düşünmeden atılan kararlar burada biraz sorgulanması gerekiyor bence. Özellikle bu hafta için söylüyorum bunu. Neptün'ün karesi var biliyorsunuz Merkür'e ve Merkür sizin şu anda para evinize geçti. Hatalı kararlar verdirebilir ya da bazen mecbur bırakabilir. Lütfen dikkatli olunuz sevgili ikizler finans konusunda bu hafta. Şimdi yengeçler tabii ki hem haftanın hem ayın hem yılın en iyileşen burcusunuz. Bildiğiniz böyle bir sihirli değnek geliyor, sizi iyileştirmeye başlıyor. O geçmiş yıllarda yaşamınızda tabii ki sınandınız. O sınandığınız yerden o yaraları artık böyle iyileştirecek durumlarla karşılaşmaya başlıyorsunuz. Ve dolunayın etkileri de mesela sağlık sorunları olan yengeçler bu dolunayla beraber tabii ki biraz onları ön plana alsınlar. Ciddi bir durum olacağını düşünmüyorum ama en azından kırık dökük böyle yarım kalmış falan hani tamamlayamadığınız bazı sağlık konularınızı tamamlayın lütfen. Tedaviniz olun ve iş, mesleki konular sizin için çok önemli. Birçok yengeç hayatını yeniden düzene koyuyor. Şimdi bu dolunayla beraber günlük rutinlerinizi de yavaş yavaş dönüştürmeye başlıyorsunuz. Hayatınızı böyle bir toparlama modundasınız. İş konuları evet gündeme girecek. Bazılarınız işe girebilir. Çalışan ekip veya böyle projeler devletle ilgili veya işte nasıl diyeyim resmi yerlerde, banka gibi yerlerde çalışan yani kalabalık böyle ekiple çalışan eğer bir yengeçseniz çok sivrilecek, çok parlayacaksınız söyleyebilirim. Dolayısıyla artık Jüpiter burcunuzda hayırlı uğurlu olsun. Siz bu yayını izlerken belki de yarın izleyeceksiniz, belki de öbür gün, belki şu an izliyorsunuz. Jüpiter şu an son derecede ve size gelmek üzere oraya çökecek ve bir sene oradan gitmeyecek efendim. Şimdi dolayısıyla müjde gerçekten bu büyük bir müjde sizin için. Aslan burçları. Şimdi yay dolunayı iyi mi desem kötü mü desem bilemediğim burçlardan. Bakın bir taraftan gökyüzü bazı çarpışmalar yaşıyor ve aslan burçlarına aslında sabit grup burçlar işte Uranüs falan derken orada biraz zorluyor ama diğer taraftan baktığınız zaman Satürn sizi bir ayağa kaldırmaya başlıyor. Güçleniyorsunuz daha doğrusu. Şimdi dolunayda size yarayan bir dolunay bu arada. Hayalleriniz, umutlarınız, şans evi burası aynı zamanda. Çocuklarınız, eğlence, keyif, hobiler, yarım bıraktığınız işleriniz, tüm bu alanlar mesela bir gebelikle, bir torunla, bir çocukla, bir yatırım, bir finansın dönüşüyle ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirler. Bir aşk hikayesi de tamamlanabilir. Burası çünkü aynı zamanda da bir aşk evi efendim. Bu arada dolunaydan aşk anlamında en çok güçlü etkiyi aslan burçları alıyor. Biraz böyle gönlü geçmişte takılı kalmış aslanlar varsa aramızda bunlar da gelebilir hayatlarına. Ama diğer taraftan yeni tanıştıkları birileri de böyle yaşantılarına gelebilir. Bazıları belki biraz daha orta yaş erişkin ya da ergen çocuğu olan bir aslan olabilirsiniz. Bunlar çocuklarınızla ilgili olma ihtimali de var efendim. Diğer taraftan müthiş bir koruma altına giriyorsunuz. Yine bu haftaya beraber nasıl korunuyorsunuz? İnsanoğlu bazen hiç anlamadığı şekilde
mesela hepimiz aynı şartları yaşıyoruz değil mi arkadaşlar? Mesela bayram ne kadar zordu, bugün ne kadar stresliydi. Yarın öbür gün de çok duygusal olarak daha yüksek olacağız bu arada ama hepimiz aynı algılamıyoruz ve bazen birinin hayatı çok kötü giderken birinin gerçekten talihli olabildiğini görebiliyoruz. Bunlar doğum haritasıyla alakalı. Ama aslanlar tam 1 yıl boyunca koruma altına alındınız. Nereden? Gizli düşmanlıklar, haset, fesat, sizi böyle arkadan arkaya takip eden insanlardan. Bir ilahi koruma altında olacaksınız. Sağlıkta korunursunuz mesela. Maneviyat bakımından inanılmaz büyük zenginleşme getirecek size. Dolayısıyla iş anlamında da bu arada bereketli olacak. Mesela ciddi bir sağlık sorunu bile olsa burada gerçekten ciddi çok büyük boyutlara getirmez. Kişiyi gerçekten böyle himayesi altına alır. Dolayısıyla aslan burçları için de her ne kadar Uranüs Mars karesi olsa da bu arada şunu da söyleyelim. Güzel etki alıyorlar ama Uranüs Mars karesinde de tabii eğer siz Aslan burcunun 20'sinden sonra yani 3. haftasında doğmuşsanız biraz dikkat edin. Ani durumlara, ani kararlara çünkü özgürleşme ve bağımsızlaşma etkisi şu an aslanlarda çok baskın. Çünkü Mars da burcunuzda. Dolayısıyla da nasıl diyelim çok ani yön değiştirebilirsiniz. Fakat neyle karşılaşacağınızı bilemeyebilirsiniz. O yüzden de temkinli olun derim. Çünkü şu anda Plüto Venüs karesi de aktif. Yine bu 2 gün 3 gün devam edecek bu arada arkadaşlar Perşembe gününe kadar. Bu da aslanları özel hayatlarında, ikili ilişkilerinde, ortaklıklarında, kariyerle ilgili konularında biraz zorlayıp dönüştürebilme ihtimali yüksek, sıkıntılı olabilir şu an aramızdaki olan özellikle Aslan burcunun ilk günlerinde doğanlar buradan etki alır yalnız bunu da hatırlatalım. Şimdi Başak burçları, sevgili yükselen Başak burçları var mı aramızda Başak burçları? Çok enteresan etki alıyorlar bu dolunaydan. Hem çok etki alıyorsunuz hem de burcun hangi dekanında doğmuş olursanız olun burada etki alıyorsunuz. Çünkü niye? Bu dolunay düğümlere kare yapıyor. Derece olarak tam gelmedi ama yine de kare yapıyor. Yaşam alanlarının içerisinde tam böyle evlerinin orta yerinde bir dolunay yaşıyorlar. Fakat Jüpiter'de böyle umutlarını, isteklerini, hayallerini süsleyen bazı uzak hedeflerine onları götürecek yere yerleşmiş durumda. Demek ki biraz önce bahsettiğim mesela çok içinde ukde kalmış bir yarım kalmış bir eğitim için harekete geçirebilir Başak burçlarını. Mesela akademik bir konu için işte belki 20 yıl 10 yıl önce mezun oldun ama şu an yeniden hareket. Şimdi üniversite başka bir eğitim alma, yurt dışı, uluslararası konular gerçekten gündeminize gelecek. Özellikle de mesela bir büyükelçilikte çalışıyor olabilirsin veya yurt dışında başka bir platformda meslek yapıyor olabilirsiniz veya bir ticari alanda ticaret yapıyor olabilirsiniz. Bu demek oluyor ki Başak burçlarının burada yollarını büyük derecede çok güçlü şekilde açacak bu dolunay ve onların karar vermelerini sağlayacak. Çünkü Başak burçları da aile içinde ve yaşadıkları yerle ilgili biraz bağımsızlaşma istekleri yüksek gözüküyor açıkçası. Taşınabilir, yer değiştirebilir, ebeveynlerle ilgili gelişmeler de yaşayabilir sevgili Başaklar. Bu arada Merkür de tabii Yengeç burcuna geçti. Sizin yönetici gezegeniniz, çok sevdiğiniz, çok özlemi duyduğunuz, eskiden şuranızda böyle yer yapmış birilerini ziyarete gitmek veya birilerine haberleşmek gibi konular da getirebilir. Efendim terazi burçları ve yükselen burcu terazi olan sevgili dostlarım. Şimdi bu hafta enteresan bir hafta, zor bir hafta gerçekten ve terazileri direkt etkiliyor. Bir kere dolunay öncelikle yakın çevrenizle ilgili ilişkilerinizi gündeminize getiriyor. Birçok terazi, kardeşi, arkadaşları, efendim gidip gelmek, kısa yolculukları, eğitim, sosyalleşmek, sosyal medya, belki de bazılarınızın konusu komşusu çok gündeminde olacak. Yani illaki belki kardeşin yok mesela.
Fakat ticari hayatınızı etkilerken ben burada mesleki hayatı, iş hayatı veya büyük aileyle ilgili uzun zamandır bazı durumlar olan yengeçlerin çok şanslı bir döneme girdiklerini söyleyebilirim. Çözüm üretme zamanı. Mesela son 6 yılın çözümünü üretmeye başlayacaklar. Özellikle çalışan bir terazi ya da çalışmıyor ya da işte mesleki konuda istediği yerde değil. Mesela çok imkan verecek bu arada. Başvuru yapabilirler, girişim yapabilirler, bir yerlere CV atabilirsiniz. Kendinizi göstermek için çok uğraşmayacaksınız çünkü dikkat çekmeye başladınız. Venüs, yönetici gezegeniniz harika bir pozisyonda, Boğa burcunda. Bence bu gerçekten bu dolunay terazi burçlarının vizyonunu, kalbini, elini ayağını açacak diyebilirim. Çünkü Jüpiter kariyer evlerine yerleşiyor. Hayatının tam tepesinde bir yıldız parlayacak 1 yıl boyunca. Bu hayatın tepe noktasındaki yıldız kişi kaç yaşında olursa olsun, hangi statüde, hangi din, hangi renk hiç fark etmez. Her anlamda doğum haritası eğer yükselen terazi ise çok önemli fırsatlar, iş fırsatları getirecektir. Terfiler getirecektir. Uzun zamandır beklediğin mesela varsa. Rütbesi artar açıkçası. Evet, devam ediyoruz. Akrep ve yükselen burcu Akrep sevgili dostlar. Şimdi sevgili akrepler, akreplerin gündeminde uzun zamandır zaten para var. Finans göstergeleri çalışıyor. Eğer doğum haritanız da etki alıyorsa bu hafta özellikle 14'üne kadar, 15'ine kadar, pazar gününe kadar geçerli bu etki. Bir para mevzusu var. Eğer doğum haritanız etki alıyorsa orada orayı çözebilirsiniz. O beklediğiniz gelişme yaşanabilir. Bir tık yaşanır önce, bir tık açılır, sonra durabilir. Mesela yeni bir iş perdesi, kapısı belki açılacak. Fakat sonradan birdenbire, bu arada her akrep için geçerli olmayabilir. Hayatında güzel bir akış olmaya başlayacak akrep burçlarının. Çünkü Jüpiter yengeçe geçiyor ve su elementi bir burç olduğunuz için oradan size destek atmaya başlıyor. Özellikle de ilk derecelerdeyseniz, akrebin ilk derecelerindeyseniz bunu hemen bu hafta yaşamaya başlarsınız. Yani parayla ilgili konularda böyle bir rahatlama gelir. İşte mesela uzun zamandır örnek gösteriyorum. Ne bileyim ticaret yapıyorsun. Yolda bir şeyin var, yükün var. Gelemedi bir türlü. 6 aydır bekliyorsun, gelmiyor diyelim ki. Gelir. Ticari konular açılır. Turizmle ilgileniyorsanız burası güzel çalışmaya başlar. Farklı ülkelerle ticareti çünkü işaret eder ve yine eğitimle ilgili konular bence burada para akışını hızlandıracak güzel bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bir de şu var. Eğer ilk derecelerinde doğmuşsanız tabii burada şu da problem olabilir sizin için. İşte Venüs'ün Plüto ile karesi. İlişkilerinizi biraz sınavdan geçiriyor olabilir. Bunu unutmayın. Çünkü Uranüs biliyorsunuz Boğa burcunda ve akreplerin tam karşısından geçiyor. 7 Temmuz'a kadar hala bu sınavınız bitmedi. Bazı akrepler gerçekten çok yıprandılar ama şu an rahatlar. Zaten bu sene ayın 10'undan itibaren, yani yarından itibaren akrep burçları gerçekten hayatlarının güzel bir dönemine imza atıyorlar. Üstelik bu para akışlarını da çok güzel bir şekilde ilerletecek. Hak ettiklerini gani gani yaşar burada. Fazlasıyla getirir. Şimdi yay burçları tabii ki bu evrenin doğuştan şanslı burçları deriz biz onlara. Dolayısıyla dolunayda burcunuzda eğer 20 derecelerde bir yükseleni, güneşi olan bir yaysanız ya da belki Venüs'ünüz ya da herhangi bir gezegeniniz var. Bu dolunay sizin için çok şey işaret ediyor. Zaten bu dolunayı siz bir ay önce yaşadınız sevgili yaylar. Yaşadınız. Şu anda etkilerini gördünüz. Bu hafta daha da göreceksiniz. Ondan sonra hareket zamanı başlıyor. Ya zaten yaşadığınız fragmana döndü hayatınızda. Hayatınızda mesela neyi nereye koydunuz?
bugüne kadar en çok öncelik verdiğiniz, kendinize böyle en çok adadığınız, kilitlendiğiniz ne varsa çünkü Yay kendini adar, kitler ve yani biraz böyle, dar bakar bazen. Yani şey gibidir, hani, sabit bir grup burç olmadığı hâlde Yayın böyle bir yanı vardır. Dolayısıyla çok önemli yıldızların üzerinizden, geçtiğini söyleyeceğim ve finansal açıdan da gerçekten güzel bir, kapı aralanıyor diyebilirim. Mesela ne olacak biliyor musunuz sevgili Yaylar? Bir miras. Eee, Yıllardır ödeyemediğin borçların vardır diyelim ki. Bir türlü ödeyemezsin. Ödersin, yenisi olur. Bazı haritalar vardır öyle biliyor musunuz? Sınavı parayla ilgilidir. Hep borcu vardır. Hiç bitmeyen borçlar vardır böyle. Kredi kartı da olur, o olur, bu olur. Ay artık böyle kendinden bakarsın. İşte böyle bir durumu yaşayan, bir yaysanız burada kâh abartıları çok kontrol etmeniz gerekiyor, abartmamak gerekiyor. Aşırı iyilik, aşırı, kontrolsüz harcamalara dikkat almak gerekiyor ama burada evrenin size bir şeyi var, gerçekten bir hediyesi var. Bu sene, bu hafta daha doğrusu Yaylar için 20'sine kadar geçerli, size çok önemli fırsatlar getirebilir. Görün bunu, takip edin, yaşamınızda kontrol edip değerlendirmeye çalışın. Bence bu çok güzel bir fırsat olacak. Çünkü Yay burçlarına Mars'ın da çok güzel desteği var Aslan burcundaki. Bunu ilişkilerinde, çocuklarında, yaşam alanlarında, her alanda hissedebilirler, yaşayabilirler. Yani ne bileyim, mesela çocuğunun eşi ya da çocuğunun eğitimi, sürpriz paralar, kazançlar olur ya bazen sürpriz kazanç, işte borsa gibi, buna benzer şeyler. Buradan kazançlar da sağlayabilirler Yay burçları ama bu tabii tavsiye falan değil arkadaşlar. Böyle düşünmeyin. Enteresan etkiler alıyor sevgili Yay burçlar. Yani nasıl diyeyim, böyle bıçak sırtı gibi gerçekten inanılmaz, faz olarak yükseltecek bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Aşk hayatları için de güzel gelişmeler, getirecek ve seyahat edecekler ve hayatlarının farklı yöne gitmesini, eee, belki şu an düşünmeseler bile kararını verecekler sevgili Yay burçları. Şimdi sevgili Oğlaklar, yükselen burcu Oğlak olan burçlar, yine bu dolunay biraz sizin canınızı sıkabilir tabii ki. Neden sıkabilir? Çünkü 12. evinizde bir dolunay. 12. evin dolunayları sevgili dostlar biraz, psikolojik olarak, arkaya düşürür, yalnızlaştırır. Çok dünyadan, yani, şeyden zevk almayabilirsin. Çünkü senin için öyle bir duygu o an geçerli değildir. Çözmen gereken başka önceliklerin vardır. Bunlar gibi konular. Biraz ruh sağlığı, biraz fiziksel, böyle, dinlenme, ruhunu dinlendirme, oraları iyileştirme gibi bir süreç var. Dolayısıyla bir güç toplamanız lazım. Neden? Çünkü ilişkilerle ilgili müthiş güzel fırsatlar gelecek. İlişkisinde problem olan bir Oğlak için cüzdanında, kasasında, gelirlerinde problem olan, takılan enerjiler burada akmaya başlıyor. Dolunayla birlikte ilişkiler alanı inanılmaz şanslı değerlendirin sevgili Oğlak burçları. Hatta ben, şunu iddia edeceğim bakın önümüzdeki ay temmuz ayı, temmuz sonu diyebilirim ki birçok Oğlak'ın hayatında ciddi bir ilişki olacak. Ciddi ilişki kararları getirebilir. Bugün atacağınız adımlar bundan sonraki 1,5 ayı özellikle ilişkilerle ilgili şekillendirebilir. İlişki yaşamak isteyen, yalnız olan tabii ki Oğlaklar için söylüyorum bunu. Diyelim ki iş peşinde koşan, para kazanmak, hayatını daha konforlu, daha istikrarlı geçirmek için, o yönde enerjisi olan bir Oğlaksınız. Mesela bu iş anlamında da oldukça başarılı bir açıdır. Çünkü Jüpiter artık tam karşınıza yerleşiyor. Jüpiter şöyledir, evet, su elementine geçtiği için balıklara, akreplere, ve yengeçlere güzel etkiler yapıyor ama şimdi Oğlak da tam böyle karşı burç. 180 derece de burada çok çekim gücü yüksek bir derecedir. O yüzden Oğlaklar Yengecin, Jüpiter Yengecin çok önemli ve güzel desteğini alıyorsunuz. İlişkilerde problemler ortadan kalkar.
çok bereketli bir döneme girersiniz. İşte ortağınızın işleri çok daha iyi olabilir. Size borcu olan kişiler borçlarını getirebilir ya da oraları çözersiniz. Şirket kurmak, biraz daha böyle profesyonel iş hayatına yönelmek için çok faydalıdır. Evlilikler, için ya da evlilikleri iyileştirmek için de ben, çok faydalı olduğunu söyleyebilirim. Yani Oğlaklar için enteresan bir şifa dolunayı diyebilirim ama siz yine de, kaygı, endişe, şüphe üretebilir zihin. Zihin üretiyor bunları zaten. Oralara kapılmayın. Unutmayın, önümüzdeki ay, bu ay yapacağınız her hareket önümüzdeki ayı şekillendirecek sevgili Oğlak burçları. Şimdi sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olan dostlarım, bu haftaki dolunay sizi inanılmaz sosyalleştiriyor. Her Kova almayabilir bu etkiyi. Doğum haritası etki alıyorsa mutlaka alacaktır. Sosyalleşiyorsunuz. Eş, dost çevresi, arkadaş çevresi, projeler, tanıtımlar, davetler, ondan sonra böyle yemekler derken düğünler, dernekler en çok yaşayacak, burçsunuz ve hepsine katılın, hepsine gidin. Çünkü yay demek insanın umudunun, bitmediğini gösterir, ve her zaman tutunacak bir daldır. Yay böyle bir enerjisi vardır. Demek ki sosyal çevrenizden çok fayda görebilirsiniz. Böyle düşünün lütfen. Bir yardım görebilirsiniz. Çok sevdiğiniz birileriyle karşılaşabilirsiniz. Eski işiniz, eski meslektaşlarınız olabilir veya öncesi, bazı pratiğiniz olan işler mesela gündeminize gelebilir. Oradan bir bağlantı sağlayabilirsiniz. Bazı şeyler değişebilir yaşantınızda. Bakın bu bir adım olacak. Biraz önce Oğlaklar için söyledim ama aslında bakarsanız bu, 20'sine kadar olan süreç hepimiz için, tüm burçlar için gelecek aya adım. Gelecek aya adım. O yüzden her olayı, her karşılaşmayı, tesadüf olarak düşünmeyin. Çok sürpriz şeyler geliyor çünkü. Ay sonunda hakikaten çok sürpriz şeyler geliyor. Çok şaşıracaksınız. Çok bereketli bir dönem geliyor. Ondan sonra efendim, bu arada Kovalara şunu söyleyeceğim. Sağlığında, Jüpiter bu arada orada. Çünkü bu dolunayı Jüpiter yönetiyor arkadaşlar. Sağlık konularında, iş konularında, evcil hayvanlarda, günlük rutinlerinde, ne varsa gündeminde Jüpiter oraları böyle biraz büyütecek tabii ki. Yani biraz büyütecek, gözünün önüne getirecek ve oralarda sana yardım da edecek. İş konusunda özellikle iş bulmak, işe girmek, genişlemek, ekip kurmak, mesela yanında çalışanlarını çoğaltmak, veya mesela diyelim ki bir devlet dairesinde çalışıyorsun, ya da bir akademik bir alanda çalışıyorsun. O da çok güzel ekip kurabilirsin. Çok faydalı bilimsel çalışmalar yapılabilir, veya farklı alanda, tıp alanında mesela çalışıyorsun belki. Bir laboratuvar ortamında çalışıyorsun diyelim ki. Kovalar için söylüyorum. Burada güzel, buluşlar, güzel reçeteler oluşturabilir sevgili Kovalar. İş anlamında harika bir gelişme, zamanı yaşayacaksınız. Çok, size kariyerinize ve psikolojik olarak da size çok destek olacak bir, sürece girdiniz. Şimdi geldik sevgili balıklara. Tabii ki yine haftanın da, ayın da en, bereketli, en şanslı. Biraz önce yengeçlere dedim ya, hani, iyileşiyorsunuz artık yani. Gökyüzü size bir reçete, yani doktor ayağınıza geldi. O reçete yazıldı. Siz artık o reçeteyi kullanacaksınız, kullanmayacaksınız. O size kalmış bir şey. Balıklar için böyle bir dönem sevgili dostlar. Çünkü, bu arada kariyer evlerinde bir dolunay yaşıyorsunuz. Bu dolunay hani, işte diğer alanlarda, yaşamının farklı alanlarında da olabilir bu arada. Çalışmayan bir mesela balık olabilirsin. Bir yenilik, bir değişim, bir geçiş, bir tamamlanma, bir terfi, beklenen bir haber, beklenen bir mesela sınavın sonucu. Bunun gibi güzel gelişmeler getirecek size. Dolayısıyla da bu destek aslında nereden geliyor biliyor musunuz? Sizin bir hobisi olan, bir alışkanlığı olan, bir sanat dalıyla ilgilenen, bir yeteneği olan bir
balıksanız kimisi kafası matematiğe çalışır, kimisinin sanata çalışır, kimisinin oyunlara çalışır, kimisi işte borsayı işte bu gibi şeyleri çok iyi takip eder mesela. Yeteneklidir. Yeteneğin her neredeyse bütün yeteneklerini böyle çarşaf, çarşaf, çarşaf serebilir ve onlar sayesinde kazanabilir, kendini geliştirebilir, hayatta başka alana geçiş yapabilirsiniz. Bakın balıklar için, değişken grup burçlar için hepsi için önemli. Şimdi balıklar için ekstra da güzel. Neden? Şimdi değişken grup burçsunuz, düğümler Başak Balık aksında. Kuzey düğüm sizde. Şimdi kuzey düğümün olduğu bir alanda her şey çok daha iyi anlatılır. Neden? Çünkü kuzey düğüm bir Jüpiter'dir. Yani yine bir iyicil gezegen olarak. Şimdi Jüpiter de yengeçe geçiyor. Hem kuzey düğüm sizde hem Jüpiter'in desteğini alıyorsunuz. Bu da çifte şanstır. Yani resmen çifte şanstır. O yüzden balıklar yine şanslı, yine iyiler ama diyeceğim virgül koyuyorum burada bakın. Bazen şöyle bir durum olabilir. Mesela abartmak, özgüvenin coşması, biraz sınırları kontrolsüz bir şekilde çevreni, temasta olduğun insanlara karşı davranışların vesaire buralar çok önemli. Bakın buralar hassas çizgiler. Terazinin dengesi şaşmayacak. Yani veren çünkü bunlar doğum haritasına göre değişebilir bu etkiler. Biz balık diyoruz da hani balığın kaç derecesi, nerede, iyi bir yerde mi yerleşimde, sert bir açı alıyor mu, işte bir Plüto'dan mı kare mi yiyor mesela bilmiyoruz doğum haritanızda ama dolayısıyla da o yüzden mümkün olduğu kadar adil, etik olmaya da dikkat edin. Çocuklarından çok şanslısınız. Evet, şans oyunlarında şanslılar. Finans göstergeleri iyi çalışıyor. Yine bu hafta için söylüyorum sevgili balıklara. Evet sevgili dostlarım. Şimdi bütün burçlarımızı anlattık. Enteresan bir hafta yaşıyoruz. Stresli bir hafta yaşıyoruz. Gökyüzü kazalara karşı da bu Uranüs-Mars karesi hakikaten sıkıntılıdır. Ben bu yayını dün akşam yapacaktım. O kadar çok böyle stres yaptım ki bakın yine çok derinlere girmeden burçları anlattım. Vazgeçtim dün gece. Biraz stresli de bir akşamdı zaten. O yüzden bugüne saat hatta 6'dan sonraya aldım ki ayda yaya geçti. Biraz gökyüzü şu an rahatlamış durumda bu arada. Siz de bunu hissetmişsinizdir kesin. Kesinlikle bugün gergin bir gündü çünkü stresli bir gündü. Evet. Bakalım başka neler yazdınız arkadaşlar? Rica ederim. Ben teşekkür 21 Mayıs. Şimdi bazı yıllarda değişiyor. Mesela bazı yıla bakmak gerekiyor orada. Çünkü 21 Mayıs sınır derecesi arkadaşlar. Kimisinde boğa olabilir, kimisinde yani burcun tam değiştiği andır mesela. O belli olmuyor. Çünkü her sene bir gün değiştiği için o yıla göre bakılması gerekiyor. Başka Kızıl Ay var. Başak Burcu'nu nasıl? Berna merhaba. Şimdi bu destek mutlaka parayla mı ilgili? Hayır, tabii ki sadece parayla ilgili değil bu destek. Şu an Oğlak Burcu için sormuşsunuz. Bu bir ruhsal bir destek de olabilir. Manevi bir destek de olabilir. Bizim burada parayla ilgili konuştuklarımız günlük hayatımızın içinde genellikle son zamanlarda hep ekonomi çok ön planda olduğu için ve en çok da onun sıkıntısını yaşadığımız için tabii onu dile getiriyoruz. Ama Jüpiter yengeçe geçtiği için arkadaşlar burada aile desteği olabilir, eş desteği olabilir. Eş veya ilişkide problem yaşıyordur, bir ilişkisini sürdüremiyordur. Mesela ilişki yaşamaya belki de yaşayamıyor olabilir ilişkiler. İstikrar yoktur. İşte dilediği gibi olmuyordur. Bunlar doğum haritasına göre değişik. Belki orada bu anlamda bir destek alacak kişi. Böyle de değerlendirebiliriz tabii ki. Evet yani bu senenin yani bu haftanın hani yay dolunayıyla ilgili yani şunu da
son olarak hatırlatayım bu arada. Yay en çok etki alan burçlar tabii ki değişken grup burçları arkadaşlar. İkizler Yay, İkizler burcu çok etki alıyor buradan. Ve tabii ki Başak Balık. Çünkü düğümlere kare yapıyor. Dedik ya hani kadersel bir döngü var, kadersel bir değişim var. Bu sürecek. Bu bir dolunay. Bu bir işaret bırakır. Bu bir çentik bırakır. Bu %100 bir şeyi değiştirmez. Ama yol açar. Yönünü değiştirir. Aklına düşürür. Önüne getirir. Burada yürürsün yürümezsin onu kendin karar vereceksin. Bunun devamı ne zaman olacak? Eylül'de. Eylül'de ne olacak? Eylül'de tutulma var. Tam bu dolunayı böyle karalayan tutulmalar yaşayacağız. Eylül ayı çok belirleyici olacak. Yani yine bu 4 tane değişken burç için söylüyorum. Hayatları değişir yani. Kaderi değişir, kaderi. Balıkların kaderi değişiyor. İkizlerin kaderi değişiyor. Yayların kaderi değişiyor. Yani başakların kaderi değişiyor açıkçası. Bir de arkadaşlar bunu unutmayın. Şu an Merkür Yengeç burcunda duyguyla zihin aynı çalışıyor. Yani burayla bura aynı. Ama Merkür Yengeç burcunun duygusal yani düşünmeyi sevmez Merkür. Düşünce hani reel bir şey gerekli onun için. Mantık öndedir. Şimdi orada duygularla karar verip duygularla daha hassas, daha yumuşak, daha sağlıklı olmayabilir. Anladınız mı? Duygusal yaklaşacağız çünkü her şeye. O yüzden bu duygular da biraz şelale olacak. Buraya da dikkat edin lütfen. Çünkü hepimizin hayatında böyle en zayıf, en yumuşak karnı vardır. Orayla çıkacak karşımıza hepimizin. İşte ailendir, sevdiklerindir, annendir. Bilemiyorum senin için çok önemli vazgeçemediğin bir alışkanlıktır. Yani insanın değerleriyle ilgili. O yüzden bu değerler çok çok daha da öne çıkacak. Neden? Çünkü artık yengeç dönemi yaşıyoruz arkadaşlar. Yani sadece Merkür değil, Jüpiter yengeçte orada 1 sene kalacak. Dolayısıyla gidenler geri gelecek. Tabii eskiler gündemimize tekrardan gelecek. Bunlar ilişkilerde olacak. Göç dediğim an mesela o işte örnek gösteriyorum 6 sene önce mesela işte 2018'de veya 2019'da yer değiştirenler, göç edenler geri gelebilir, tekrar başka bir yere gidebilir. Artık burada aidiyet duygusu yükseliyor ya, özlem çok olacak. Özlem çok olunca ne olacak? Özlem neye olur? İnsan en çok içine döner. Mesela biz içimize döneceğiz. Kalbimize döneceğiz. Yani hepimiz öyle bir hassaslık var yani unutmayın. Jüpiter yengeç böyle manevi duygularımızı öne çıkaracak. Hepimizin ülke olarak da böyle bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bizim için Akrep Burcu bir ülkeyiz. Hakikaten Türkiye için de çok güzel zamanlar gelecek. Geliyor daha doğrusu. Bu haftayla beraber. Çünkü bizim yükselen burcumuz Türkiye haritasının 4 derece yengeç ve tam yükselenimiz üzerine bir Jüpiter gelecek. Bu ne demek? Yani Türkiye'nin hem kendi ekonomik gücüyle tabii ki halk yani burada yaşayan insanlar halkın da refahı burada söz konusu. Bir de Akrep Burcu ülkeyiz. Oradan da güzel etkiler bir yıl boyunca yaşayacağız. Maddi, ekonomik ve duygusal bakımdan ülkemiz bu transitten çok güzel etkiler alıyor. Tutulmalar olacak. Eylül, Ekim bombastik bakın söylüyorum şimdi. Eylül, Ekim acayip olabilir. Tutulmalar var. Ülkemizi 4. evinde. Çok sürpriz şeyler yaşayabiliriz bu arada tutulmalarda gerçekten. Şimdi neyse konumuz o değil de ama Yengeç Jüpiter bu hafta ayın 10'unda yarın işte Salı günü geçiyor. Bu kutlamaya değer bir geçiş arkadaşlar. Evet. Evet sevgili dostlarım izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın akşam çok başka şeyler konuşacağız Pelin'le beraber. Yine canlı yayında olacağız. Onu da Instagram'dan duyururum sizlere. Türkiye biz Türkiye'yiz. Evet. Yaşasın. Yaşasın. İyi ki varız. Öpüyorum sizleri. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Tekrar izleyeceksiniz. Ben şimdi sonlandırıyorum. Tekrar yükleniyor. Tekrar izleyebilirsiniz sevgili dostlarım.